Sevgiyle güzelce kesiyorum. Kıyma yok. Veriyorum. Bak gördün mü bak. Ver aşçım. Merhaba sevgili seyircilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlere bugün şöyle güzel çıtır çıtır olan, yağda kızaran, içinde kıyması olmayan bir mantı hazırlayacağım. Çay saatlerinde böyle güzel yiyebileceğiniz bir enfes, pratik bir tarif olacak sevgili seyirciler. Efendim burada 2 ya da 3 tane yufkaya ihtiyacımız var. Sevgili seyirciler, bir kase yoğurt, 3-4 diş sarımsak, taze nane, toz kırmızı biber ve zeytinyağı, kızartmak için de çiçek yağına ihtiyacımız var. Hem malzeme olarak da az bir ürünle güzel sofranızda değişik, farklı bir lezzet elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi nasıl başlıyoruz? Hemen öncelikle yapmamız gereken işlem, burada çalışma alanımı açıyorum. Taze alınmış 2 tane yufkam var burada. 2 olur, 3 olur. Kişi başı yarım yufka diye düşünürsek 2 taneden 4 kişi doyar mı? Tam kesin bir şey söyleyemiyorum. Şimdi kızarttıktan sonra net bilgiyi vereceğim inşallah sizlere sevgili seyircilerim. Taze alınmış yufkamızı şöyle tezgahımızın üzerine seriyoruz. Evet, benim buradaki çalışma alanım biraz bu yufkaya göre küçük ama problem yok. Mutfakta çareler tükenmez diyoruz ya. Hemen önce ortadan ikiye keseyim. Şöyle ikiye kestikten sonra sevgili seyircilerim, nasıl yapacağımız işlemi göstereceğim şimdi sizlere. Evet, şöyle çapraz getiriyorum. Getirdim. Fırça yardımı ile yufka öncelikle sevgili seyirciler ıslatılması gerekiyor. Islatılacak ve sonra rulo yapılacak. Ne yapıyoruz? Su sürüyoruz. Şöyle öncelikle köşedeki kenar kısımlardan başlıyorum. Sonra fırça yardımıyla şöyle bir ıslatıyoruz. Yumuşacık hale getiriyorum. Sonra rulo şeklinde saracağım. Detaylarıyla birlikte göreceğiz. Şurada kenar kısımlarını hemen şöyle içeri doğru alayım. Sarkan bölümleri. Hem de burada tezgahımdaki yerde kazanmış olurum böylelikle. Evet, hava sıcak sevgili seyirciler. Böyle yazın bağda, bahçede, imkanınız neresi müsaitse böyle açık alanda yaparsanız yemeklerinizi güzel olur. Yoksa da normal mutfağınızda yapabilirsiniz. Çünkü herkes aynı imkana sahip olmayabilir. Onu ondan dolayı söylüyorum. Şimdi kestik geniş ucunu şöyle ve buradan sonra şöyle bir katlıyorum şurayı. Katladıktan sonra tekrar su sürüyorum. Değerli seyircilerim. Şimdi buradan başlıyorum. Sıkıca sarıyorum. İncecik bir rulo çıkıyor. Yarım yufka ile yapıyorum. Tam yufkadan da yapabilirsiniz ama biraz kalın olur. Buradaki özelliği de böyle küçük olsun. Lokmalı böyle çıtır çıtır olan güzel bir kolay, pratik mantı ortaya çıkıyor. Bakın şöyle sarıyorum sevgili seyircilerim. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bize ya Rabbi. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Şimdi şu son noktaya geldiğimizde şurayı bayağı bir ıslatalım. Neden böyle yapıyoruz? Buranın yapışması lazım. Çünkü yumurta falan sürmeyeceğimiz için. Ondan dolayı su yardımıyla yapışacağından. Evet, geliyorum. Sevgiyle yavaş yavaş ileriye doğru geliyor. Ve şurası kaynaşma noktası. Bakın görüyor musunuz? Bak. Şurası bittiği yer bak. Şöyle. Şurada bir 2 dakika kadar şöyle kalsın. Yapışma yeri. Orada yapışıyor. Ondan sonra sevgili seyircilerim, bu işlemi yaptıktan sonra şöyle kesiyorum. Ortadan ikiye. Kestikten sonra iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle hepsini bu haliyle yan yana getiriyor ve tamamına bu işlemi yaptıktan sonra dondurucuya koyuyorum. Dondurucudan sonra doğrama bölümüyle devam ediyorum. Pratik mantımızı dondurucuya koydum. Şimdi streç filme sarıp koyduktan sonra 1 saat kadar dondurucuda tutuyoruz. Biraz sertleşmesini sağlıyoruz değerli seyircilerim. Kolay kesilebilmesi için. Şimdi buradan hemen şöyle alacağım. Bakın tam da böyle iyice de donmamış ama olsun, problem yok. Yani biraz sertleşmesi yeterli. Burada birbirine de kaynaşmış oluyor bu sayede.
Şöyle bir alayım. Şimdi kesme bölümünü sizlerle paylaşacağım. Şöyle topluca kesiyoruz. Getiriyorum bıçak ile. Şöyle şu parmak ucu büyüklüğünde minik minik yani. Şöyle güzelce kesiyorum. Sıcak yağda kızartacağız az sonra. Hepsini kestikten sonra bol yağda ve yüksek ateşte çıtır çıtır hale getireceğiz. Yufkamızı minik minik böyle parmak ucu büyüklüğünde hepsini doğradım değerli seyircilerim. Ve yağımızın altını yaktık, sıcak yağda ve bol yağda kızartma işlemine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Geliyor. Jos sesiyle birlikte. Allah Allah. Ya Rabbi ne güzel nimetler veriyorsun bize. Şuraya bak. Aman ya Rabbi. Bir çıtırtı sesi olacak az sonra sizler için. Önce hiç karıştırmıyorum, bekliyorum. Neden karıştırmıyoruz? Çünkü yufkalarda herhangi bir yumurta bir şey olmadığı için açılabilir. Ondan dolayı biraz bekleyelim, bir çıtırdasın. Ondan sonra karıştırmaya başlayacağız. Bak şimdi artık yavaş yavaş karıştırma işlemine başlayabilirim. Değerli seyircilerim, çok güzel oldu. Böyle güzel demlenmiş çay ile birlikte sevdiklerinizle çıtır çıtır yiyebileceğiniz güzel bir tarif. Kıyma yok, et yok, sarımsaklı yoğurt var, güzel bir tat var. Sofralarınızda olacak inşallah değerli seyircilerim. Sıra geldi şu anda sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlamaya. Güzelce yufkalarımızı çıtır çıtır oluncaya kadar kızarttık. Servis tabağına aldık. Fazla yağını süzdürerek kızartıyoruz. Değerli seyircilerim. Hatta böyle çıtır çıtır cips gibi de yiyebilirsiniz. Öyle bir özelliği var. Şimdi orası biraz sıcaklığı çıksın. Hemen o sırada sarımsakları güzelce doğruyorum. Tavanın altını yakacağım. Şimdi hemen nane ve toz kırmızı biberli yağ yapacağım mantımızın üzerine. Böyle pratik bir mantı. Etsiz, hem ekonomik, hem böyle değişik, farklı gelir. Çünkü mantı deyince insanlar hep içi etli bekliyor. Aa içinde eti yokmuş, daha değişik olmuş, böyle ilgi de çeker. Onun için güzel olur değerli seyircilerim. Tamam, şimdi sarımsağı hemen şöyle bir ezeyim. Bıçak yardımıyla eziyoruz. Güzel ezilmiş olsun. Aroması da çıkıyor böyle. Hemen yoğurdun üzerine alıyorum. Açık havada, Oktoyus'ta, Allah canım benim, şuraya düşenleri de aldık. Hemen az bir şey tuzunu vereceğim buranın. Sarımsak, tuz, yoğurt çırpıyorum. Sarımsaklı yoğurdumuz hazır. Çok sulu olmasın yoğurdunuz. Bir kıvamlı yoğurt olursa güzel olur. Burası hazırdır. Evet, hemen gelelim şimdi. Yağımızı hazırlıyoruz. Naneli bir yağ yapacağız. Evet. Güzelce çırpma teliyle çırpalım, hazır hale getirelim. Yağımız hazır olunca hemen yoğurdunu ve yağını vereceğim çünkü çıtır yufkaların üzerine. Evet, taze nane topladım bahçemden. Naneyi incecik kıyıyorum. Taze nane olduğu zaman çok güzel oluyor çünkü daha güzel bir aromaya sahip oluyor. Değerli seyircilerim, şöyle önce bir doğradıktan sonra biraz da ince kıyalım ki güzel aroması çıksın ortaya. Tamam. Nanemiz de hazır. Yağımız ısındı. Hemen ısınmış olan yağın üzerine zeytinyağı, buradaki yağımız. Tereyağı da koyabilirsiniz ama tereyağı yoğurdunuz soğuk olursa hemen sertleşme yapar. Tereyağı koymak istiyorsanız önce tereyağını kızartın. Sonra biraz da az bir şey zeytinyağı verirseniz dengelenmiş olur. Ondan dolayı söylüyorum. Evet. Bakın şu anda hemen yağı biberi attım. Biraz tıkırdadı ve üzerine nanesini veriyorum şimdi. Geliyor nane. Vereyim mi? Veriyorum. Bak gördün mü? Bak. İşte bu yöntem ile nanenin aroması açığa çıkmış olur sevgili seyircilerim. Ondan dolayı söylüyorum. Tamam, burayı da kapattık. Şimdi hemen tezgahımı temizliyorum. Sunum diyoruz. Servis vakti dedik. Yoğurduyla
Güzel sarımsağı karıştırdıktan sonra değerli seyircilerim şimdi üzerine veriyorum. Güzel böyle çay saatlerinizde pratik güzel tatlar ve lezzetler. Oktay Usta pazartesi, çarşamba ve cuma günü haftada 3 gün sizler için güzel farklı tarifler paylaşıyor. Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta ve bütün sosyal alanlarda efendim Şef Oktay Usta olarak varız. Bizi oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum değerli seyircilerim. Evet. Şimdi üzerine hemen ne geliyor? Nane, toz biber. Haydi bakalım ver aşçım. Şu güzelliğe bakın. Aromanın güzelliği. Sevgili seyircilerim. Güzel oldu. Evet üstüne bir parça da taze nanesini ekliyorum ve müsaade istiyorum. Sizler sofraya buyurun diyor. Ben de efendim sizlerin huzurundan ayrılıyorum sevgili seyirciler. Kanalıma abone olup beğenip paylaşıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Değerli seyircilerim, İngilizce altyazılarımız var. Tüm dünya bu güzel lezzetleri tatmasını istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.